Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir ipim var. İpim ihraç fazlası olan iplerden. Şöyle parlak güzel bir dokusu var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Hadi hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle ilmeklerimizi tamamlayalım. 4, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Lastiksiz yapacağım ben. Lastiksiz yapacağım için bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bir sıra zemin hazırlıyorum, yani bu modelimize dahil değil arkadaşlar. Bir sıra ters örerek bir zemin hazırlayacağım. Daha sonra örgünün ön yüzüne geçince modelimizi kurmaya başlayacağız. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Birinci sıra. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir ters ilmek. Şimdi şu iki ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Sağa doğru kesmek için. Şöyle öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Daha sonra bu iki ilmeğimin ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir artırma. Şimdi sola doğru keseceğim iki ilmeğimi. İki ilmeğimi aldım, düz ördüm, sola doğru kestim. Bir ilmek ters ördüm. Buraya kadar modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın 2, 4, 6, 8, 9 ilmekle modeli kurdum. Şimdi tekrar ediyorum. Bir ters. Yani ortada iki tersimiz oluyor. Bir ters bir modele dahil, bir ters diğer modele dahil. Bir tersten sonra sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru keseceğim. Ben bu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Daha sonra ikisini bir düz örerek sağa doğru kesiyorum. Devamında bir artırma. Önce kesme işlemi, daha sonra artırma. Bir düz, bir ters, bir düz, bir artırma. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim. Daha sonra bir ters ilmekle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düzleri düz, tersleri ters. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 1, 2, 3 ters, bir düz, 3 ters. Yani ilmekleri olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters örerek devam edelim. Burada iki düzümüz var. Devamında 3 ters, bir düz, 3 ters, bir düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıramızı tamamladık. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Bakın şöyle biraz belirmeye başladı modelimiz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Yine ters olarak ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Daha sonraki iki ilmeğimi sağa doğru keseceğim.
2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Ortadaki ters olan ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Bir artırma. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Devamında bir düz ilmek, bir de aradaki şu 2 ters ilmeğimi ördüm. Bir düz, sağa doğru keselim 2 ilmeği. Şöyle önce ben yerini değiştirdim. 2 ilmeğimi aldım, sağa doğru kestim, tek ilmeği düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Ortadaki ilmeğimi, ters olan ilmeğimi yani yine ters ördüm. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru keselim. Devamında bir düz, kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde yapacağımız işlem düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Farklı bir şekillendirme yapmayacağız. İlmekleri olduğu gibi örerek devam edelim. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız 9 ve 9'un katları. En sonunda da 2 ilmek ekliyoruz sonuna. Evet. Bakın şöyle ilerleyecek model. Bir kez daha kuralım hemen. Modeli tekrar kuruyoruz. 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek. Bu terslerimiz hep ters örülecek ön yüzünde. Sıradaki 2 ilmeğimi yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesmek için. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Devamında bir artırma yaptım. Bir düz, bir ters, bir düz ilmek ördüm. Daha sonra tekrar bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Ortada 2 ters ilmeğim var. 1, 2. 2 ters ilmek ördüm. Sağa doğru kesiyorum. Sıradaki 2 düz ilmeğimi aldım. Yerlerini değiştirdim. Sağa doğru kestim. Kesme işleminden sonra bir artırma. Daha sonra bir düz, bir ters, bir düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. Sola doğru 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 1. sıramızı tamamladık. 2. sıra arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi olduğu gibi. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 3 ters, yani düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam ediyoruz. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Gördüğünüz gibi model şöyle kendini göstermeye başladı. İlk başlarda dikkatli bir şekilde kurarsanız model akıcı bir şekilde gidiyor. Bir düz, bir de kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzüne geçtik. Bakın model kendini göstermeye başladı. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek yine ters olarak ördüm. Bir düz, sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru keseceğim. Önce öndekini arkaya, arkadakini de öne aldım ve bu şekilde ikisini bir alarak kestim. Devamında bir artırma yaptım.
Daha sonra bir ters ilmek ördüm. Ortadaki ters ilmeğimizi hep ters örüyoruz ön yüzünde. Daha sonra bir tersten sonra tekrar bir artırma. Sola doğru 2 ilmeği keselim. Bir düz ilmek. Ortadaki 2 ters ilmeğimizi yine ters olarak ördük. Bir düz. Sağa doğru 2 ilmeği keselim. Daha sonra bir artırma yapalım. Bir ilmek ters, ortadaki ilmeğimiz. Bir ilmek artırma. Sola doğru 2 ilmeği keselim. Daha sonra bir düz ilmek, bir ters ilmek, kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek arka yüzünde devam edelim. Bu ajurları da ters örüyoruz. Evet, bir düz bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Model şöyle dilimleniyor uç kısmı. Bakın şöyle bir görüntümüz. Şuralarda şöyle bir dilimlenme olacak. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, gösterişli. Yapımını da ilk başta dikkatli kurarsak öyle devam ediyor. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Bunu da daha önce hazırladım. Bakın şöyle. Model ilerlemiş hali böyle devam edecek. Şöyle güzel, gösterişli bir model. Arka yüzü. Evet. Ajurlu modellerden. Bunu mevsimlik olarak da kullanabilirsiniz. Yazlık olarak da, yani her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ona göre iplerinizi seçersiniz. Evet. Sizler de nelerde kullanacaksınız arkadaşlar? Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.